Selamlar Burak. Selam Şeyda, merhaba. Merhaba, iyi misin? İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Gayet güzel bir hava, nefis bir deniz, güzel meyveler falan derken keyifli keyifli yaşıyorum. Her şey güzel, yolunda Süper, gidiyor. süper. Hep böyle olsun. Yaşam demişken şimdi şöyle bir konumuz var bu hafta. Pattaya'da yaşamak mı, yatırım yapmak mı yoksa ikisi birden mi? Hakkında konuşacağız. Tamam, Benim meyvelerden de bahsederiz istersek. konuşalım. Okey. O zaman söyleyeceğim bir şey var mı? Yok, herkes hoş geldi. World of Condos'un sunduğu Thailands of Smile başlıyor. Harika. O zaman şimdi bugün şöyle yapacağız. Hem yatırım hem de yaşam düşünenlere seslenen hem lifestyle artı ROI kıyaslamalı bir bölüm yapacağız. İnsanların büyük kısmı buraya ya tatil için ya da emeklilik için geliyorlar ya da işte eğitim için, uzaktan çalışma için falan. Bu konular üzerinde sana birkaç sorum olacak. Bunları yanıtlamanı isteyeceğim. Tabii ki. İlk sorumla başlıyorum. Sence Pattaya'da yaşamak için mi, yatırım için mi daha çok sebep var? Ya öyle bir soruyla giriş yaptık ki hem yaşamak için verebileceğim çok cevap var hem de yatırım için verebileceğim çok cevap var. Keza konunun başında emeklilikten bahsettin. Emeklilik sonrası yaşam için de çok söyleyebileceğim şey var. Emeklilik öncesi yaşam için de söyleyebileceğim çok şey var. Dolayısıyla nereden başlasam diye şu an düşünüyorum. Ama yaşam demişken bence şunu düşünmek lazım. Niye yaşıyoruz? Birçok kişi para kazanmak, kazandığı parayla geleceğini güvence altına almak için yaşar. Bu seçeneklerden bir tanesi, hatta en genellenmiş versiyonudur diyebiliriz. Bir grup da yaşadığı süreç içerisinde mutlu, huzurlu, keyifli, sevdikleriyle bir arada güzel bir hayat için yaşar. Bunların çoğunu biz burada bulduk, kendi adımıza söyleyeyim. Birçok insan da buldu ve yurt dışından yaşayan insan popülasyonu Pattaya'da çok fazla olduğu için burada yaşamaya devam ediyorlar. Bir grup insan da geliyor, gidiyor. Bir dönem yaşıyor burada. Yani sosyal hayatını burada geçirirken iş hayatını kendi ülkesinde geçiriyor. Sorunun özüne tekrar geri döndüğümde yaşamak için çok uygun. Yatırım yapmak için de çok uygun. Ve en son sorduğun, yoksa ikisi de mi dediğin için, onun için de çok uygun. Burada kişinin kendi hayatını bir masanın üzerine koyup ben ne yapıyorum, neden yaşıyorum, hayat beklentilerim neler? Tayland bu noktada benim şu an yaşadığım lokasyona, çevremdeki insanlara bir alternatif olarak geldiğinde bana hangi artıları katar? Eğer artı sayısı yüksekse burada yatırım yapmayı, yaşamayı ya da her ikisini de seçebilir. Burada biz bu kişiye nasıl yardımcı olabiliriz? Yaşam noktasında yaşam planlamasının beklentileri üzerine, yatırım senaryoları üzerinde, elimizdeki mülklerle, keza ona destek olabileceğimiz vize sürecindeki avantajlarla bir hayat planlaması sunabiliriz. Bu noktada bize ulaşıp destek alması, merak ettiği soruları sorması yeterli. Soruya kısa cevabım. Yaşamak için Pattaya. Evet. Yatırım için Pattaya. Evet. Her ikisi için Pattaya. Evet, evet, evet. Şey gibi oldu. Şu an düğündeyiz de ben evet diyen tarafım gibi oldu. İki tarafta dedik evet aslında ama Tamam canım, zamanında. yatırım yapmak zaten farklı bir yerde yaşamak da evlilik değil mi zaten? Sen Bu arada evet bir şey demişsin. söyleyebilir miyim? Söylerken aklıma geldi, unutmak istemiyorum. Yani sence şöyle değil midir? Sen hayatta yaşarken geleceğin için ekonomiksel olarak bir yatırım yapıyorsun. Bir de geleceğin için sağlık ve ruhsal anlamda bir yatırım yapıyorsun. Yaşadığın yerin huzurlu, konforlu, istediğine ulaşılabilir olması sence ömre ömür, sağlığa sağlık katan ve kişinin yatırımı kendi sağlığına, kendi psikolojisine yaptığı yatırım aslında en iyi yatırımlardan bir tanesi değil mi? Ekonomik kısmı geçtiğim taraf. Ya benim için şöyle, ekonomik kısma gelmeden öncesinde kişi zaten eğer mutluysa, sağlıklıysa, kaliteli bir hayat yaşıyorsa ekonomik tarafta da hani daha iyi kazançlar elde edebileceğini düşünüyorum ben. Yani ne kadar sağlıklıysa ruhen ve bedenen o kadar sağlıklı bir yaşam sürecek. Ne kadar sağlıklıysa ruhen bedenen o kadar sağlıklı bir yatırım yapacak. Dolayısıyla mutlu olmak, sağlıklı olmak önemli. Yatırımın iyi olmasına da bir sebep yani aslında. Tabii. Bence. Dolayısıyla Kesinlikle. güzel yaşam. Yani şu an için dünya üzerinde çok keyifli, güzel yaşam alanları bulmak ya da iyi yaşayabilmek eskisi kadar kolay değil artık. Dolayısıyla bence bunları yaşayabileceğin, bu şekilde yaşayabileceğin yerler varsa, dünyanın üzerinde hala kendine bir yerler bulabiliyorsan bence kesinlikle orada yaşa, orada da yatırımını yap derim ben. Kesinlikle katılıyorum. İkinci soruma geçeyim mi? Geçelim. Tamam. İkinci sorum şöyle.
Yalnızca yaşam amacıyla mı? Yaşam dedik ya. Burada yalnızca yaşamak amaçlı mı ev almak mantıklı? Getiri beklentisi olmadan da kazanmak mümkün mü? Bununla alakalı geçen, hatta bu videoya başlamadan önce işte dün böyle ara ara bakıyorum buradaki finansal durumlara, ekonomik sıçramalara, artışlara, eksilmelere vesaire. Sayılar bence çok değerli. Pattaya'nın geçmiş yıllarda, yani Çonburi ilinin geçmiş yıllarda bu rayonkla belli bir mücadelesi olmuş. Yani milli hasılaya lokasyon bazlı katma değer yaklaşımıyla ne kadar fazla üretim var, ne kadar fazla üretim desteği var noktasında. Pattaya şu an 2. sırada. İlk önce Bangkok geliyor. Yani 5'e 1 gibi bir oranları var. Bangkok zaten Tayland'ın merkezi, endüstrisi, kalbi, sanatı, kültürü, birçok şeyin merkezi. Havalimanı, transfer lokasyonu, oradan dağılıyor her şey vesaire. Bu noktada Chonburi'nin bu noktaya sahip olması, 2. sırada olması çok değerli. Biz Tayland'da bir lokasyon seçerken tabii ki bu kriterleri değerlendirdik. Eğer burada bir kişi yaşamayı istiyorsa, yaşamında bir ev aldım, bu evde şu an kalıyorum, yıllar içerisinde değerlenir mi gibi bir soru işareti varsa, ekonomik olarak birçok alanda kendini 2. sıraya gelmiş ve Doğu Ekonomik Forumu'nun da merkezi olduğu bir lokasyonda geleceğin çok parlak olduğunu düşünmek çok zor değil. Yaşadığı süre boyunca talep arttıkça, istek arttıkça lokasyon daha değerli, evler daha değerli, villalar daha değerli bir hale gelecek. Yani hiçbir şey yapmasa bile zaten mal varlığı değerlenecek. Bu soruyu duymamış olayım. Yani hiçbir şey yok, engel yok. Ben burada yaşarken evim değerlenecek. Ben burada yaşamayı istiyorsam bir önceki soruda konuştuğumuz bütün o sosyal, psikolojik etkilere bana artı olarak yansıyacaksa kesinlikle cevabım buna da evet. Pekala. O zaman 3. soruya geçiyorum. Geçelim. 3. sorum şöyle. Çok defa bunu sana sordum ama çok defa yanıtladın. Yine soruyorum. Ben bunu sormaya sana doymadım. Evet. Pattaya'da yaşanacak bölgelerle yatırım yapılacak bölgeler aynı mı? Değil. Yani şöyle bir şey var. Aynı da olabilir. Bu öyle bir küme ki kesiştiği yer de var, ayrı olduğu yer de var. Buna şöyle bir yaklaşımda yaklaşacağım. Biz şehir insanlarıydık. Şu an Pattaya'da yaşıyoruz. Yine şehirde var, doğada var. Biz şu an böyle mix olan bir senaryodayız. Dolayısıyla zaten Pattaya'yı tercih ettik. Şehirde yaşayan insanların hafta sonlarıyla alakalı şöyle bir düşüncesi olur. Ya bu sahil kenarına gidelim artık ya. Ya işte bir ızgara cızbız piknik yapsak mı? Bence dağa çıkalım, tırmanalım, tepeleri görelim falan. Daha çok yeşillik alanlarda, şehir dışı lokasyonlarda yaşayanlar da şunun konseri varmış, buna gidelim. İşte şurada bir restoran açılmış, ona gidelim. Yani şehrin içinde yaşamak isteyen kişi şehir dışına ilgisi olabiliyor. Şehir dışında yaşayan kişi de şehre ilgisi olabiliyor. Bu noktada kişi yatırımını yaptığında beklentisi da ne olacak? Ben yaşam için şehir dışında huzurlu, kuşların cıvıltıları arasında doğada bir yerde yaşayayım. Ya da şehir merkezinde dinamik, aktif hayat. Yani daha genç, enerjili, ben bir gün orada bir gün burada olayım kişi için hem yatırım hem yaşam şehir merkezi derim. Ama eğer burada uzun vadeli kalacak, belli bir yaşlarda, hayatın belli evrelerinden geçmiş kişi ise yattığında, kafasını koyduğunda ya da uyandığında huzurlu doğaya, konfora uyanmak isteyecek. Dolayısıyla hem yatırımını yaptığı yer şehir dışı olduğunda huzurlu, konforlu yaşar, arada ihtiyaçları için merkeze gider gelir. Ya da ben şehir enerjisini seviyorum, şehrin içerisinde hem yatırımımı yapayım hem turist popülasyonu çok kiralarım, kısa dönemde kiralarım. ROI katma değeri açısından kısa dönemde bana daha fazla avantajını oluyorum senaryosuyla çıktığında şehir merkezi için yatırım yapmasını tavsiye ederiz. Çok değişken, herhangi bir cevabı olmayan bir soru ama ister şehir içi ister şehir dışı olsun her zaman yatırım potansiyeli olabilecek yerleri değerlendirmek, analiz etmek, takip etmek bizim işimiz. Biz bu noktada seve seve yardımcı oluruz herkese. Dolayısıyla aslında şunu çıkartabiliriz. Kişinin ne istediği önemli. Evet. Sonuçta Pattaya'ya yatırım yapmak için doğru bir noktaysa bunun içindeki daha da doğru noktaları seçerek kendine en uygun olan konutu satın alacak ya da kiralayacak. Aslında konumuz bu kadar. Ne istediğine bağlı. Kesinlikle. Yani senin de dediğin gibi. Bir de yatırımda hani şöyle bir şey mümkün değil maalesef. Ya ben altın mı alayım, dolar mı alayım, ev mi alayım? Şimdi üçü de çok farklı parametreler.
Burada şu soru gelecek. Ne kadar alacaksın? Yani eğer senin 50 altınlık bütçen varsa o zaman yani ev zaten söz konusu değil. Bu konuyu konuşamayız seninle. Ya da bir fon, hisse senedi vesaire belki alternatif sunabilirim sana. Dolayısıyla ne kadar bütçeyle nasıl bir hayat yaşamak istiyor? Ben denize bakan bir evim olsun istiyorum kesinlikle. İşte yarım milyon param var. Yani çok mümkün olmayacak. Yapabileceğimiz tek şey belki evin televizyonunda bir deniz görüntüsü açmak olabilir. Camdan görmesinin imkanı yok. Yani onu da bütçeyi de biliyor olmak çok önemli bu konuda. Pekala. O zaman şöyle yapalım. Aslında bir önceki sorunda bunun cevabını veriyorsun ama ben başlık olarak yine soruyu soracağım ki bir daha hani tam olarak konu netleşsin, sindirelim bu konuları diye. Yaşamak için burada ev alacak bir kişi en çok nelere dikkat etmeli? Az önce söylediğimiz konu. İçi mi, dışı mı dedik ya, lokasyon. İhtiyaçlarına, tercihlerine göre lokasyon. Yani nereye ulaşmak istiyor? Çocuğum var, okula yakın olması bana avantajlı. Bir işim var, işe yakın olması avantajlı. Doğa seviyorum, bahçeli olsun istiyorum. Şehir dışı olması gerekiyor. İhtiyaçlara göre 1 numaraya lokasyon koyuyorum. 2 numaraya kesinlikle bütçe koyuyorum. Bütçeye göre iyi analiz, iyi değerlendirmeyle doğru ev seçilir. Lokasyonu bildik, bütçemizi bildik. Geri kalan sadece sosyal olanaklar. Evin bir site ise işte tenis kortu var mı, havuzu var mı, işte golfe yakın mı? Ya da binada yaşıyorum. İşte terasta roof barı var mı? Yakında işte restoranlar var mı? Limana yakın mı? Denizi seviyorum gibi. Bunların üçünü karşıladığı zaman sosyal ihtiyaçları, lokasyonu ve bütçesi bu üç ana başlık nasıl bir yer seçmesi gerektiği konusunda cevabı bulmamıza çok büyük yardımcı olur. Harika. Ya şimdi şöyle bir şey var aslında her yıl Pattaya'ya gelen yabancı sayısı biliyoruz ki artıyor. Evet. Yabancılara yaptığımız bizim de hani kendimizden bahsedersem yabancılara yaptığımız satış yabancıdan kastım Türk vatandaşı dışında ve Tay vatandaşı dışında kalan diğer ülke yabancılarına satışlarımız artıyor. Yani her sene biraz daha artan bir ivmeyle devam ediyor. Türk vatandaşları bu anlamda biraz daha henüz yeni bir başlangıç Çok sağlayacaklar yeniler, çok. burada. Dolayısıyla hani bölgeye yeni giren bir pasaport diyebiliriz Kesinlikle. satın almada. Her yıl buraya gelen yabancı sayısının artması yatırım için nasıl bir avantaj sağlıyor? Talep varsa, daha önceki videoda da söylemiştik, çok basit bir cevap var. Talep varsa değer artıyor. Çok fazla talep gören bölgelerde değerin karşılığını sağlayacak evin mülk değeri ve keza kiralama değeri artıyor. Bu iki değerin artışı emlak piyasasında yer alıp buradan kar elde etmek isteyen kişiler için pozitif bir durumdur. Çok fazla talep olan yerde alternatif projeler de oluşturulmaya başlıyor. Şehrin aktif alanları yer değiştirmeye başlıyor. İhtiyaçlara göre bu bölgelerde yeni kondolar, yeni villalar, yeni projeler oluşmaya başlıyor. Bu noktada kişi nasıl bir yatırım yapmak istiyor, nereden ne şekilde kazanç elde etmek istiyor olursa olsun Pattaya'nın gelişimi ona değer sağlayacaktır. Mevcut evinin, mevcut villasının değeri yıllar içerisinde artarak zaten değer kazandırırken beraberinde kiralama fiyatları da artarak ROI sürecine destek sağlayacaktır. Gerçekten Pattaya Bank Tayland genelinde bizim kendi değerlendirmelerimiz, analizler, sayılar ve hepsini bir araya getirdiğimizde öne çıkan değerde ROI açısından, karlılık açısından avantajlı bir bölge. Pattaya'nın önümüzdeki yıllar içerisinde çok büyük daha sıçramalar yapacağını, bu noktada erken farka varmak, erken burada yatırım yapmak, erken davranmak, erken hareket etmenin çok avantajlı olacağını düşünüyorum. Kesinlikle aynı fikirdeyim seninle. Pekala yatırım yaptım ben burada da yaşamak istiyorum. Yaşarken de yatırımımı da kiraya vermek istiyorum. Yani hem burada yaşayıp hem de yatırım yapmam mümkün mü? Tabii ki mümkün. Bununla alakalı yavaş yavaş Türk yatırımcılarımıza da planlamalar çıkarmaya başladık. Ağırlıklı olarak yabancı yatırımcılarımız aktif. Burada az önce ilk sorduğum soruda buradaki sosyal hayat, yaşam dengesiyle alakalı. Ben zaten yaşadığım ülkede hayatıma devam ediyorum. 3 aylık gibi bir periyot Tayland'a, Pattaya'ya ayırıyorum diyen yatırımcı için 3 aylık süre içerisinde buradaki konaklaması, mülkü zaten satın aldığı zaman kendi evinde, kendi huzur alanında, kendi konfor alanında kalabilir. Geri kalan süre içerisinde de biz World of Condos tarafında bu kişinin mülkünü kiralamasını sağlayabiliriz.
Dolayısıyla bu kiralama süreci içerisinde elde ettiği geliri buraya geldiğinde tatil olarak, geçirdiği vakitteki bütçesi olarak kullanabilir. Beraberinde hem yatırım yapmış, hem para kazanmış, hem tatilini ücretsiz hale getirmiş, hem de mülkü beraberinde değer kazanıyor. Yani birçok kaynakta win-win-win, kazanç 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 senaryosunda değerlendirebiliyor. Peki şöyle bir Cevap evet. Tamam. Peki şöyle bir senaryoyu da düşünelim. Mesela burada sadece Airbnb kazancı için ev alanlar da var. Yani Çok. uzun süreli kiraya vermeyecek, yaşamayacak. Sadece kısa dönem Evet. kiralama yapacağım. Sence Airbnb olarak evini kiraya verenlerdeki durum sürdürülebilir mi? Tabii yani şu anki kiraya verdiği sebep talep var. Buraya gelen insan var. Bu insanların istek listelerini karşılayan platformlar var. Biz bu platformlarda yer alıyoruz. Ayrıca kendimize ait bir platform var. Kendi elde ettiğimiz talepten de bunu ölçeklendirebiliyoruz. Bu noktada her geçen gün artan talep Airbnb tarafında da kiralayıcı potansiyelinin varlığını kanıtlar. Bu kanıt bize kiracı bulabileceğimizi ve bu süreç devam ettikçe kiracının yatırımcıya gelir sağlayabileceğini kanıtlayan basit bir formül. Sence yatırımcılar neden Phuket, Bangkok değil de artık Pattaya'ya yöneliyor? Bangkok'un birinci sırada olduğunu biliyorum. Evet. Bangkok birinci sırada tabii ki ama hani yeni yatırımlarda yeni yatırım yapacak olanlar ya da Bangkok'a yatırım yapmış olanlar neden Pattaya'ya kayıyor? Bu konuya birkaç ayrı kapıdan giriş yaparak anlatım yapacağım. Öncelikle Bangkok dinamizmin, işte kültürün, sanatın, endüstrinin, birçok kanalda ticaretin, e-ticaretin merkezi olan bir lokasyon. Burada zaten bir tokluk var. Buradaki pazar rekabeti diğer hiçbir şehirle karşılaştırılmayacak. Yani o noktada değil. Durum böyle olunca Bangkok'ta yatırım yapmak evet katma değer sağlar, talep edilen bir bölgedir. Ama gelişim açısından bu farklılığı yaratabilecek değer olarak, kazanç, katma değer olarak Pattaya çok daha açık. Pattaya'da proje alanı geniş. Pattaya'da gelecekle alakalı çok büyük projeler var. Buranın Miami olmasıyla alakalı planlanan bir dünya süreç var. Birçok otel hizmeti burada halen talep veriyor. Pattaya sadece yazlık bir lokasyonun ötesinde bir yaşam deneyimi sunuyor. Burada alışveriş edebileceğiniz, spor aktiviteleri yapabileceğiniz, belli programlara katılabileceğiniz, eğitim programlarına katılabileceğiniz birçok seçenek var. Bu diğer yerlerde yok mu Phuket'te? Tabii ki var. Chiang Mai'de yok mu? Tabii ki orada da var. Ama burada ekonomik olarak zaten bu sıralamada bir numarada Bangkok, 2 numarada Chonburi'nin varlığı bunu bize net bir şekilde sunuyor. Buranın nereye gittiğini. Çünkü daha önce de söyledim. Rayong'la bir süre içerisinde kapıştı. Hatta Rayong daha öndeymiş. Ve şu anki Pattaya son yıllarda daha öne geçmiş. Şimdi durum böyle olunca bu bir şeylerin göstergesi, nereye gittiğini gösteriyor. Konuyu böyle dallı gireceğim dediğim bir dal da şu. Geçen bir yerden bir yere gidiyorduk. İşte şeye denk geldik. Bir tane Bolt sürücüsüne denk geldik hatırlıyorsan. Kadın ne dedi bize? Ben dedi Bangkok'ta yaşıyorum. Pattaya'ya geliyorum Bolt sürücülüğü yapmak için. Dedik Bangkok bu kadar şey dedi rekabet çok. Yani bana sıra gelecek. Sırayı kapsam bile trafikte kalıyorum. Kazanç karlılığı oranında çok fazla hareket edemiyorum. Şimdi durum böyle olunca oradaki sürücü dahi buraya geliyor. Şimdi tatil amaçlı konfor denizi göreyim, işte plaj yürüyüşüm olsun, alışveriş rahat rahat yapayım diye düşünen bir kişi Bangkok'ta bunu ne kadar yapabilir? Yapar, bir günde alışveriş sığdırır sadece. Burada yemeğini yersin, sporunu yaparsın, alışverişini yaparsın. Tarihi 3-5 bir şey de göreyim diyorsan belli programlar var onlara yaparsın. Akşam bir etkinliğe vesaire tiyatral, müzikal artık ne tarz seviyorsa kişi bunu da yapar. Dolayısıyla hepsini sağlayabiliyor olması şu an için çok büyük bir avantaj. Ben bunların hepsini böyle yan yana koyduğum zaman Phuket'te adanın içerisi sınırlı alan, dağlık bir bölge. Yani imar açısından da çok konforlu değil. Kondolar var mı? Yeni projeler var mı? Var. Bedelleri de çok yüksek. Yüksek bedel demek ROI'nin hızlı bir şekilde geri sağlanacağı anlamına gelmiyor. Yani buradaki matematik tamamen bu lokasyona yapılan
ekonomik destek, ekonomik getiri. Ne kadar inşaat yapılabileceğiyle alakalı. İnşaat yapma alanı kısıtlıysa zaten belli sayıda konut yapacak. Evet. Dolayısıyla fiyatı yüksek olacak. Ama senin de dediğin gibi bu şu demek olmayacak. Yüksek 5 milyonluk yer aldım. 5 milyonluk yerin kira getirisi bana çok yüksek olacak. Hayır, öyle olmayacak. Çünkü belli bir pazar endeksi var. Belli sınırların üzerine Tabii. çıkamıyor. Belli dönemlerde çıkabilir. Evet. Çok sıcak sezonda, çok hareketli olduğunda artık yer yoksa ille de ben geleceğim, ille de o konuda da kalacağım. Çünkü otel benim bütçemin çok üstünde diyen bir kişi orayı tercih edebiliyor, evet. Ama bunun dışındaki süreçlerde seçenek yoksa, yani kiracı seçeneği yoksa kiralayabileceğin, o zaman ucuz fiyattan vermiş oluyorsun. Bu da ROI'ye negatif bir etki oluşturuyor. Kesinlikle Phuket'in riski çok daha uzun. Yani Phuket'in lokasyon olarak sınırlı olması tatil açısından güzel. Yani git orada adaları gör, seyahat et, doğayı hisset, keşfet. Ama uzun dönem biz kiralama mülkten bahsediyoruz. Kısa dönemde kiralama, belli dönemlerde daha fazla, belli dönemlerde daha az. Bu noktada Pattaya'nın konumu Bangkok'a yakın bir liman. Yani 2 saatte buraya gelebiliyorsun. Hızlı tren projesi çok daha hızlı olacak. Ya bunlar gelecekte olan şeyler ve şu an günümüzde gördüğümüz şeyler. Bu noktada bu lokasyonun değerini arttırıyor. Sayılar da bunu söylüyor. İkinci sırada. Yani şu an önümde Tayland'ın en yüksek ekonomik katkıya sahip 10 bölgesi diye sıraladım. Bunu da paylaşabilirim bu arada yan tarafta. Ne kadar değer yani Bangkok 5,75 trilyon milyar bahtlık bir bütçeye sahip. %35, %40'ı zaten bütün Tayland'ın, yani Türkiye'nin İstanbul enerjisinde. Ardından Chonburi geliyor. Pattaya dahil 1 trilyon. %6,7, 6-7 aralığında. Yani Phuket'e geldiğinde o 1,5-2'ye gitmiş. Yani şöyle diyebiliriz kısa bir matematikle, ekonomik katma değer, ülkeye faydalılık açısından Bangkok'la Chonburi arasında 5 kat fark var. Chonburi ile de Phuket arasında 5 kat fark var. Yani para bir yerde dönüyorsa bunun bir sebebi vardır. Birçok açıdan. Ve bunu karşılıyor. Eğer bu talep varsa buradaki emlak piyasasında artışını görmezden gelmek mümkün değil. Kesinlikle. Bu yani. Düşüncem Süper. budur. İşim budur, düşüncem budur. Bence çok gayet güzel anlattın diye. Yani bence güzel anlattım. Ben anladım anlattıklarından. Evet. Umarım izleyicilerin de tatmin olurlar bu konuşmayla. Benim sana galiba soracak başka bir şeyim yok şu anda. Senin söyleyecek bir şeyin var mı? Yok, kapatalım istiyorsan. Kapatalım. Bir sonraki programda görüşürüz. Birkaç sürprizimiz var. Bir önceki programda da söylemiştik. Aha. Tekrar dile getirelim. Yeni bir projemiz var. Bu projeyle alakalı detayları çok kısa süre içerisinde yeni bir bölümle sizlerle paylaşıyor olacağız. Kapanışı yapıyorum. Yap. Hadi. Thailand of Smile'ın sunduğu değil. Hep buna gidiyorum nedense bilemiyorum. World of Kondus'un sunduğu Thailand of Smile bitti. Bir sonraki programda tekrar görüşmek üzere. Kanalımızı takip etmeyi ve bizlere yorumda olsa bir merhaba demeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.